Sokakta tek başına video çekiyorsan arada birileri gelip sataşabiliyor da neyi çekiyorsun falan filan bilmem neler olabiliyor yani. Çekmiyorum falan dedim. Yolladım artık bir şekilde. Güney Amerika'dasın, normal abi. Bugün de sizi Meksiko City'de bir geziye çıkaracağız. Yemekler, tatlılar, tarihi yerler, heykeller, Zocalo Meydanı pek çok yerde gezmeye hazırlanın. Başlıyoruz. Bu gördüğünüz heykel Bağımsızlık Meleği heykeli. 1910'da Meksika'nın özgürlüğünün 100. yılın için yapılmış bu anıt, zaferi simgeleyen altın bir melek figürüne sahip. Altında ise bağımsızlık kahramanlarının kalıntıları bulunuyor. Bugün burası kutlamaların, anma törenlerinin, halkın buluşma noktası. Meksiko City'ye gelirsen bu ihtişamlı simgeyi mutlaka görmelisin. Kalabalığı da görüyorsun. Özellikle özel günlerde öyle bir kalabalık oluyor ki burası. İnşallah öyle bir güne denk gelirsiniz. Şimdi bu Bağımsızlık Meleği heykelinden başlayarak yol boyunca panayırları, heykelleri, resimleri göstererek geniş bir yürüyüş yapacağız. Özellikle böyle masklar, simgeler çok seviyorlar. Renkli renkli panayırların arasından geçeceğiz. Çok güzel. Heykelin diğer taraftan görünüşünü de göstereceğim. Özellikle güneşli bir günde pasparlak oluyor. Yine kuru kafalar bize eşlik ediyor. Acaba bu Halloween yaklaştığı için mi oluyor bilmiyorum ama gezip, görüp öğreneceğiz. Sokakları da, trafiği de bir görmenizi istedim. Her yerde 2 katlı şu merkezi otobüsleri görüyoruz. Sadece Washington'da değil, Meksiko City'de de Halloween hazırlıkları devam ediyor. O kadar çok yapmışlar ve koymuşlar ki bunlardan. İnsanlar aralarına oturup fotoğraf çekiliyorlar. Geniş bir şehir olduğu için tabii yer yer böyle bisiklet noktaları da görüyorsunuz. Bir yandan da Meksika ve Meksiko City ile ilgili bilgilerden bahsedelim. Meksiko City deniz seviyesinden yaklaşık 2240 metre yükseklikte yer alıyor. Yani burası gerçekten yüksek bir şehir. Hatta yokuş yukarı yürürken nefes almak bile zor gelebiliyor. Bu rakım şehir iklimini ve hatta insanların günlük enerjisini bile etkiliyor. Karşıda da panayırlar var. Şimdi biz de gireceğiz bir tanesine. Onu da detaylı göstereceğim. İklimine gelecek olursak Meksiko City'de iklim oldukça ılıman. Genel olarak yıl boyu sıcaklık 12 ile 27 derece arasında değişiyor. Yaz aylarında yağış daha fazla oluyor. Özellikle Haziran-Temmuz arası gök gürültülü sağanak yağışlar olabiliyor. Herhalde biraz erken çıkmışız sokağa ki henüz bazı panayırlar açılmamış. Erken dediğimde saat 10 şu anda sabah. Çiçekçi teyzemiz açmış tezgahını. Kış aylarına gelecek olursak serin ve kuru oluyor ama çok nadiren böyle don görebiliyorsunuz. Karşı taraf daha mı güzel? Orası sanki daha açık ama yine aynı şeyler var. Tabii ki de bal kabakları, çiçekler. Turuncu, bal kabakları gibi turuncu bunlar da. Hava biraz daha güneş açıyor şansımıza. Bir yandan da şeyden bahsedeceğim. Burada her yerde, her yemekte, her sofrada avokadolar görebiliyorsunuz. Şimdi bir çiçek pasajındayız ama yemek yiyeceğiz elbette. Taco, burrito yeme bölümümüz olacak. Orada da göstereceğim. Meksika avokadonun ana vatanı diyebiliriz. Burada öyle bol ve öyle taze ki hemen her öğünde bulabiliyorsunuz. Şöyle bir cadde var. Çok güzel turuncu. Çok hareketli bir şehir. Güney Amerika'nın en sevdiğim yanlarından birisi bu. Canlı, hareketli, neşeli, güler yüzlü. Bir önceki videoda gördünüz yani. Amerikan sokakları gibi değil. Ancak Amerika'da şehir merkezinde downtown'a inmeniz gerekiyor ki bir kalabalık görebilirsiniz. Ondan önceki Chicago videosundaki gibi hani tam şehrin kalbinde olmanız gerekiyor. Her yerde heykeller görüyorsunuz. En son bu kadar heykel herhalde Üsküp'te görmüştüm. Şu market bizdeki zincir marketler gibi her yerde görüyorsun. Birkaç tane daha var onun gibi. Para birimine gelecek olursak bir Meksika pezosu 2.28 Türk lirası yapıyor. Yani biraz değişmiş. Son 2 yılda, 2 yıl önce gelmiştim galiba. Ona göre değişmiş biraz. Az daha kaza canı çekiyordum. Bir tane AVM'nin önünden geçiyoruz. Bir girip baksak mı? Merak ettim. En azından gidip içine bakayım. Nasıl bir yer?
Daha önce uğramamıştım. Önden geçmiştim. Hiç fark etmemişim nedense. Herhalde merkeze hızlıca yetişeceğim diye, yürüyeceğim diye görmemişim. Az daha basıyordum. Suyu varmış. Az daha rezil oluyorduk. Abi ne kadar geç açıyorlar bunlar dükkanları, mağazaları ya. Çoğu yer kapalı. Neler hazırlanmış bize. Reforma 222 AVM'nin ismi. Burada da konsept kuru kafa ya. Amerika'da, gerçi Amerika'da da vardı ama Amerika'da daha çok iskelet şeklinde görüyorduk. Burada iskeletleri giydirip insan gibi koymuşlar her yerde. Pek bal kabağı görmedim. Acaba ülkede bal kabağı mı yetişmiyor, az mı oluyor? Bakalım bir diğer tarafa da. Çok az bal kabağı konseptiyle karşılaştık. Bu tarafta da böyle gemiciklere binenler. Öbür tarafa bakalım. Burada da böyle. Tabii ki de simgelerden biri tekilalar, karpuzlar. Adamlar kendi simgesini de eklemiş tabii ki. Çoğu dükkan kapalı. Artık dönüşte zaman olursa uğrayacağım. Her yer kapalı. Dikkatimi çeken şeylerden birisi de tam şehrin merkezinde olmasına rağmen bu yol, parkların, bahçelerin ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. Neredeyse adamlar tarım yapacak yani bu bitki ne bilmiyorum ama burası böyle. Ya burada mesela 3 şeritli yol ve bir de sanırım bisiklet yolu var. Karşı tarafta aynı şekilde ve kaldırımın genişliğini görüyorsunuz. Çok iyi tasarlanmış şehrin merkezi. Buradan Zocalo meydanına yürüyorum. Gördüğüm şeyleri de size göstereceğim. En belirgin şeylerden birisi de bu ferahlık, genişlik olmuş. Bakalım daha neler göreceğiz. Meksika'da merak edilen şeylerden biri de tabii biz gelmeden önce de sorduğumuz, araştırdığımız şeylerden birisi de hani şehrin güvenli olup olmadığı. Yani tipik bir Güney Amerika ülkesine göre bence güvenli. Ama tabii şu an ben şehrin merkezinde gezdiğim, dolaştığım için o hisse kapılıyorum. Ama tabii ki ara sokaklara girerseniz, geç saatlerde sokaklarda yürürseniz elbette ki bazı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Hani Venezuela ile Kolombiya ile karşılaştırdığınızda biraz daha güvenli. Her yerde polisler var. Ama tipik bir Güney Amerika ülkesine giderken ki dikkatinizi burada da göstermeniz gerekiyor. Ne olur ne olmaz sırt çantanızı arkanıza takıp rahatça yürüyebilir misiniz? Yani kimse tabii garantisini veremez ama dikkat çekici kıyafetler, dikkat çekici markalar giyerseniz o sizin için tehlike, hedef oluşturabilir. Takibe alınırsanız tenha bir yerde ummadık şeyler olabilir. Şimdi nereye geldik? Şu meşhur heykele geldik. Arkadaşlar diyeceksiniz ki hani Azteklerden hiç mi bir şey yok? İşte size heykeli. İsmini okurken yanlış okuyabilirim. Coatlahuac dedim artık. Bilmiyorum nasıl okunuyorsa doğrusu. İspanyolları ilk kez yenen Aztek lideri. La Noche Triste'nin kahramanı diyorlar. Onun hemen ardından da Cuauhtémoc son imparator olarak gelmiş. Sadece İspanyollar değil, hani Azteklerle ilgili övünç kaynaklarını merkezlere heykellerle yüklemişler. Böyle heykeller tabii Meksika'nın özellikle özgürlükle olan mücadelesini simgelediği için sahip çıkıyorlar. Yolda yürürken duraklardan birine denk geldim. Şehrin haritasını göstereyim size. Merkez bindi. Şöyle de duraklar. Şurada da fiyatları yazmışlar. Kart alırsanız $21. Bir de şundan bahsedelim tabii. Genellikle Güney Amerika'da görürsünüz. Yani bütün para birimlerinde dolar işareti yazıyorlar ama Meksika pesosunu da dolar şeklinde gösteriyorlar. Şu olayı birkaç yerde gördüm. Size de göstermek istedim. Böyle ayakkabı boyacıları da var. Şu heykel bana Göbekli Tepe'deki bulunan taşları hatırlattı. Ya bizdeki gibi gerçekten şöyle her yeri harap etmeleri, her yeri sprey boyayla boyamaları. Ne yazık ki dünyanın her yerinde sanırım bu hareketlerin önüne geçilemiyor. Tabelaları da göstereyim size hazır görünüyorken. Gerçekten Meksika'nın her yeri tarih kokuyor. Kimi yerde Azteklerin eserleri, heykelleri, kimi zaman İspanyollardan kalma binalar, eserler, kimi zaman Meksika'nın modern binaları. Çok güzel şeyler. Meksika'yı bu yüzden çok seviyorum. Meksiko City'nin kalbindeki önemli eserlerden birisi de karşınızdaki Monument to the Revolution diye geçiyor ismi. Bu muhteşem yapı Meksika devriminin kahramanlarına adanmış. Altında devrim liderlerinin mezarları, tepesinde ise şehrin en efsane manzarası var. Oraya nasıl çıkıldı? Tam ortasından asansör yapmışlar. Onu göstereceğim size. Bilet fiyatını da eklerim ekrana. Oradan bakabilirsiniz. 1910'da bağımsızlık anıtı olarak başlanmış olaya ama zamanının da devrimin ateşiyle bambaşka bir anlam kazanmış. Bugün hem tarih, hem sanat, hem de özgürlüğün simgesi. Etrafında da güzel bir park var. Tam karşısında da çok tatlı bir sokak görüyorsunuz. Etrafına panayırlar yapılıyor. Ona denk gelemedik ne yazık ki.
Tabi etrafında modern binaları da görüyorsunuz. Camlı camlı. O asansörü de göstereyim size. Manzarayı merak ettim. Tabi etrafında binalar yükseldiği için o eski ihtişamlı manzara hala var mıdır? Yeteri kadar yüksek olduğu için vardır muhtemelen. Evet, oraya koymuşlar Meksiko 26 diye. Asansörü görüyorsunuz. Gerçekten bu şehrin her yeri tarih. Çok canlı bir şehir. Karşıda yine bir şeyler var. Asya'dan görmeye alışık olduğumuz 7-Eleven marketleri. En sevdiğim şeylerden birisi de seyyar satıcıları gezmek. Hediyelik eşyaları, magnetleri görmek. Meksika zaten çok zengin bu şekilde. Alınabilecek o kadar çok şeyler var ki. Fark ettiğim şeylerden birisi de burada hayat biraz geç başlıyor. Saat 11 oldu, tezgahlar 11-12 yaklaşıyor. 11'i geçti. Tezgahlar daha yeni açılıyor. Dükkanlar, mağazalar yeni açılıyor. Farklı yani. Ben erken başlayayım gezmeye dedim ama yani saat 11'de gelip AVM'nin kapalı olduğunu görüyorsun. Farklı. Çok farklı hayatlar. Her yer heykel. Her yer heykel. Her yer tarih. Çok güzel bir şehir. Kalabalık iyice artmaya başlıyor yavaştan. Her yerde o kadar çok heykel var ki neyin ne olduğunu araştırmaya kalksam vallahi sayfalar dolar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Artık sonra bakıp not düşerim. Filistin'le ilgili notlar. Ya burada bu grafiti sanatı çok yaygın galiba. Her yerde görüyorum. Öğlene doğru sıcaklık biraz artmaya başladı. Şimdi başlıyoruz artık iyice çoğalmaya. Şapkalar başladı. Meksika deyince akla gelen şeylerden birisi tabii şapka. Magnetler merak edenler için. Şu parkın güzelliğine bakın ya. Çok güzel. Tam merkezde. Daha da hareketlenecek. Daha gün yeni başlıyor. Olmazsa olmaz heykeller yine. Tezgahlar hazırlanıyor. Dönüşe muhtemelen daha kalabalık, daha cıvıl cıvıl görebiliriz. Her yerden çatır çutur tezgah sesleri geliyor. Duyuyorsunuzdur. Burası daha yeni başlıyor açmaya. Hava sıcaklığı güzel. Ne olur ne olmaz diye bir hafif bir uzun kollu bir şey aldım üstüme de. En azından tedbirli olayım diye. Neymiş? Papas, lokas. Neyse artık bu. Çantalar geliyor, magnetler geliyor, teyzem hazırlıyor, oyuncaklar. Osimhen bebek geldi aklıma. Şampiyonluk kutlamasında teyzemi Urfa'dan getirmişlerdi. Osimhen'e bebeğini verebilsin diye. Burası ne ya? Çin sokağı falan mı öyle? Allah Allah. Geçelim mi ya? Hadi geçelim bakalım. Bir anda gördük. Çin mahallesi falan mı var acaba? Haritada hiç dikkatimi çekmedi. Bir bakalım. Bu taraf daha canlı zaten. Şöyle bir girişi var. Caddede bir yürüyelim bakalım. Her yer sağlı sollu tezgahlar. Müzik sesleri geliyor. Yani sokak bu şekilde devam ediyor. Biz asıl gezmemiz gereken yerlere gidelim. Kendimizi fazladan yormayalım. Şimdi Zocalo Meydanı'na doğru yürürken sol tarafta bir bina kalıyor. Onu da göstereyim şöyle. Bayağı büyük, ihtişamlı. İsmi Palacio de Bellas Artes. Güzel Sanatlar Akademisi gibi bir şey olması gerekiyor ismi. Dışarıdan baktığınızda evet zarif bir Avrupa sarayı gibi ama içine girdiğinizde de Meksika'da sanatın kalbi. Giriş fiyatlarını birazdan yazacağım. Yaklaştığımızda da göstereceğim size. Yine dört bir yanda heykeller var. Tam karşıdan yürüyeyim hatta sizin için. Direkt daha güzel olur. Burada da her yerde şu meşhur bina, şehir manzarasını görebildiğiniz. İsmine birazdan bakacağım. Latino Seguros yazıyor ama sıcaklık artmaya başladı. Palacio de Bellas Artes. İçeriye bir bakalım, girebiliyoruz mu? İçeriye bir gezelim bakalım. Böyle güzel resimler işlenmiş. Tavan. Şurada restoran gibi bir yer de var. Yavaştan çıkalım. Gezilecek çok yer var. Henüz burası da açılmamış galiba. Şurada da küçük bir minyatürünü yapmışlar. Onu da göstereyim size. Şimdi güzel bir sokaktan giriş yapacağız. Şu caddenin güzelliğini de göstereyim size. Tam böyle Latin Amerika denince akla gelen bir sokak. Yani şimdi göreceksiniz renkli renkli. Çok güzel. Renkli renkli sokaklar ya. Vallahi. Yani her yer eski bina. Her yer eski bina. Her yer tarih. Ve her yerde sizi böyle küçük panayırlar karşılıyor. Sahafçılar sokağı muhtemelen. Secretaria de Comunic. Şöyle güzel bir bina. Ne binası? Her yer bina arkadaş. Bilemiyoruz ki. Tam böyle filmlerde, dizilerdeki gibi o sarı renk değil mi? Aztekler yine her yerde sizi karşılıyor. Şimdi böyle büyük ağaçların olduğu sokağa gireceğiz. Güzel tatlı bir yer. Ağaçlardan ne kadar karanlık oldu içerisi. Ne bu düdük sesi? Şimdi görürsünüz. Polisler burada. Işıklar olmasına rağmen trafiği yönlendirme ihtiyacı oluyor. Çünkü artık daha da şehrin merkezine geldik.
Polislerin yönlendirmelerini görüyorsunuz. Polisten onay aldık ve karşıya geçiyoruz. Sıcak çökmüşken bu ağaç gölgesi olan sokağı bulmak veli nimet oldu. Galiba bugün iyi terleyeceğiz. Evimizde İstanbul'da kombiyi açmışken gelip böyle farklı iklimlerle karşılaşınca da insan tuhaf hissediyor yani. Yıllardır dünyayı gezerken alıştık ama bazen bağışıklığınızın düştüğü anlarda sizi yakalayıp hasta edebiliyor. Kartlar martlar bir şeyler dağıtılıyor ama anlamadık. Ben bir tane dükkanın önünden geçiyordum. Böyle farklı yemekler gördüm. Size de göstermek istedim. Böyle sulu yemekler de var. Çok güzel. Pilav, milav. Ne kadar derseniz şöyle göstereyim. Görebiliyorsunuz. Yani Türk mutfağına en yakın yerlerden birisi Meksika. O takolar, burritolar, dürümler, yemekler, sulu yemekler görebileceğiniz ender ülkelerden birisi. O karşıma direkt döner çıktı artık yani. Bu kadar da benzer olmasın abi. İnsanların tipi de benziyor. Özellikle ben böyle esmer, kavruk tenli olduğum için resmen son ana kadar, konuşana kadar anlamıyorlar. Ne zaman yanıma gelip İspanyolca konuşsalar o zaman farkına varıyorlar. Zocalo'dayız. Değişik kıyafette insanlar sizin turistik bir yere geldiğinizi hissettiriyor. Bizim Taksim Meydanı'ndan Beyoğlu'na giden o İstiklal Caddesi'ni anımsatır bana burası. Taksim Meydanı gibi geniştir. Şu karşıda gördüğünüz sokaktan biraz yürürsünüz. Tabii bizim İstiklal kadar uzun değil de belli bir büyüklüğü var. Etrafta da böyle tezgahlar var. Işıl ışıl, renkli renkli. Onları da göstererek etrafı gezelim. Magnetler, şap. Böyle örme çantalar, hasır çantalar, bebekler. Teyzem bir yandan duruyor görüyorsunuz. Burada magnetler var. Ha, böyle bakır şeyler burada da varmış. Acıdan gelirken böyle bilezikler getiriyor. O geldi aklıma. Bilezikler, kolyeler. Çok güzel çantalar var. Deriler var. Önceden öyle bizim kadınlar da incik boncuklar yapardı. Bu nedir aga? Bu ne böyle ya? Bilen yazsın abi, ben bilmiyorum bunun ne olduğunu. Şurada tezgahta bir şeyler yazıyor ama. Crema de Concanacar. Bakalım sonra bu neymiş. Dolduruyor amcam böyle satıyor. İlginç. Tam emekli işi ya gerçekten. Forsan güzel kumbaralar bunlar. Kalabalığı, sesi görüyorsunuz. Sanki Türkiye'deyiz. Her yer seyyar tezgahlarla dolu. Bu ne böyle? Aman tanrım. Çok iyi ya. Ben kaos seviyorum galiba. Zocalo meydanında yürürken böyle seyyar satıcıların olduğu bir yere geldik. Herkes bir şeyler alıp yiyordu. Ben de canım çekti. Şimdi yaptıracağım. İsmi Layuda. 50 pezoymuş. Yapılışını izleteyim sizlere. İken. Böyle bir mısır ekmeği. Üzerine fasulye sosu sürüyorlar. Üzerine peyniri, kaşar sürülür. Ve hazır. No spice. Son halinde göstereyim size. Siyah bir mısır ekmeğinin üzerinde tekrarlayayım. En son bir de soğan ekledi. Onu söylemeyi unutmuşum. Öyle her yerde yapıyorlar. Şimdi tadına bakacağım. Bir yer buldum, oturdum. Göstereyim elimde. Takoya göre daha doyurucu, daha büyük. Lezzeti nasıl bilmiyorum. Şimdi tadıp bakalım. Bu arada ben Layuda'yı aldım ama kadına parayı vermeden gittim, hiçbir şey de söylemedi. Şekerim düştü herhalde, acıktım. Nerede o teyze ya? Hah, buldum teyzeyi. Madam, I forgot the price. I'm sorry. Bir süredir yiyorum. Ye bitmiyor abi. Var ya, çok doyurucu bir şey. Bayağı tutar beni bu. Akşama kadar götürür. Tabii yolda neler göreceğiz bakalım daha.
Şimdi o atıştırmalı yiyince enerjim baya yerine geldi. Sesimden de anlayacaksınız, biraz yoruldum, orada oturuyordum, dinleniyordum. Sonra gelen geçen onu alıp yemeye başlayınca dedim ben de bir şeyler yiyeyim. Sonra izledim bir süre, konuştuk. İngilizce bilen birine de denk gelmedim ama bir şekilde telefonla konuşarak anlaştık. Güzel bir şeyler yemiş oldum. Hem böyle hani etli metli de olmayınca biraz vejeteryan bir menü. Güzel oldu, en azından sağlıklı bir şey oldu. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Bir ara caddeye daldık. Her yer kalabalık tabii. Tam merkezindeyiz artık. Çok iyi geldi gerçekten ya. İsmini bilmiyordum, daha önce hiç duymadım. Çok yerel bir şeymiş. Layuda diye bir şey. Hatta Google'a yazdım. Layuda diye bir şey bulamadım. Sonra ChatGPT'ye sordum. O Tlayuda'dır dedi. Onun sayesinde öğrendik biz de. İnce uzun bir yerden gidiyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Böyle bir caddeye saptım şimdi de. Çakmacı Sokağı'na geldik herhalde. Yine bir yere geldik. Ara ara videoyu kesmek zorunda kalıyorum çünkü müzik çalıyorlar her yerde. YouTube'da telif hassasiyeti yüksek olduğu için videolarımızı engelleyebiliyor. O yüzden sık sık kesmek zorunda kalıyorum dükkanların önünden geçerken. Başta bilmiyordum. Bunu acı bir şekilde öğreniyoruz tabii. Renkli bir sokak. Renkli bir cadde. Bu neymiş ya? Mısır galiba. Çorapçılar, hediyelik eşyacılar. Çok kalabalık yine. Yine müzikler geliyor aradan da. Oo, harika bir yer buldum sizin için. Müthiş bir yer buldum. Harika bir yer buldum. Neymiş bu? Flautas de Puyo. Bilmediğim şeyler. Quesadilla. Taze. Fiyatı bu. Artık isimlerini öğrenemedim. Teyzem hazırladı, gönderdi. Oo, restoranda oturuyorlar. Şöyle yapalım. Nereye çıkıyor? Bakalım cadde. Yanlış yerden girdik galiba da. Şuradan geçebiliyorsak geçelim. Oo, değişik bir yer. Kek kalıpları falan. Nereye düştük ya? Bunlar neler böyle? İşlerde ilk yemekleri görünce güzel bir sokağa girdik sandım da devamı böyle hediyelik eşyacı falan, onlara denk geldi. Şimdi buradan çıkmaya çalışıyorum. Burada da ayaküstü atıştırmalık yiyenler, sıra bekleyenler, quesadillalar, takolar, burritolar, ismini bilmediğim çok şeyler. Bu arada az önce yediğim şeyin parasını veremedim dedim ya, bir yandan da şöyle sokağa da göstereyim size. Tam ben onu alırken sanırım zabıta gibi bir şey gelmiş. Bir baktım seyyar satıcıların hepsi yok sonradan. Parayı verdiğimde de dikkat ederseniz bir yere çökmüş oturmuştu. Gidip parayı verdiğimde o yüzden biraz şaşırdı başta. Herhalde fark edilmemek için saklanıyordu. Sanki ifşa etmiş gibi bir şey oldu ama büyük bir şey olmadı sonra. Benlik değilmiş yani. Muza devam ediyoruz şimdi. Değişik. 7-Eleven çok farklı bir yerden çıktı. Bu neymiş? Ha. Ne kadar çok ayakkabı boyacısı var ülkede. Kocaman dönerci. Bu ne böyle? Los Tacos. Güzelmiş. Yollar da engebeli, bir yere takılıp düşeceğim diye korkuyorum. Arka sokaklara girdikçe kaos daha da artıyor. Her yer seyyar satıcı, sokaklar dolu. Bir de Zocalo'nun meydanına çıkan sokakları da kapatmışlar. O yüzden arka sokaklar bu aralar ekstra dolu. Yola inmek zorunda kalıyorum bazen. İnanılmaz bir kalabalık. Sorry. Sokakta tek başına video çekiyorsan arada birileri gelip sataşabiliyor da niye çekiyorsun falan filan bilmem neler olabiliyor yani. Çekmiyorum falan dedim. Yolladım artık bir şekilde. Güney Amerika'dasın, normal abi. Sokağın kalabalığını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama güzel bir kalabalık var. Evet, şimdi de sizi takocuya götürüyorum. Takocu Gabriel diye bir yer. Deneyelim bakalım. Arkadaşlar şimdi takocuya geldim. Menüyü göstereyim size. Küçük butik bir yer. Bir arkadaşın tavsiyesiyle geldim. Şöyle menüyü göstereyim içecekle birlikte. Menünün arkasında da farklı takoların örneklerini gösteriyor ve işte quesadilla'nın nasıl olduğunu gösteriyor. Tavuklu, karidesli ya da farklı seçenekteki şeyleri görebiliyorsunuz. Birazdan ben
Bir tane karidesli söyledim, bir tane tavuklu söyledim. Evet, yemek gelmeden önce de önünüze böyle nachostu galiba. Kendi üretimleri, Gabriel yazıyor çünkü. Yanında da böyle soslar geliyor. Oh, thank you. Evet, çok hızlı geldi. Önce burrito geldi. Bu bildiğimiz bizdeki hani dürüm gibi. Yanında nachosu geldi ve takolarımız geldi. Şimdi takolarımızı tadalım. Şimdi karidesli olanı söyledim. İçerisinde biraz parçalandı yerken. İçerisinde domatesli sosu, mor lahanası, karidesi kaplamışlar. Şimdi tavukluyu deneyeceğim. Bakalım tavuklu nasıl. Üzerinde böyle kibrit patates mi diyeyim? Çıtır patatesler var. İçerisinde soğan, yine avokado dolu. Şimdi sıra geldi burrito'ya. Bizim böyle tantunilerin lavaşı gibi bir şey. Çok iyi. Çok iyi. Müthiş. İçinde kaşar var, tavuklu. Yine avokadosu var tabii. 10 numara. Ben doymam diye ekstra burrito söylemiştim. Fazla oldu. Takolar da doyurucuymuş. Yani 4 taco söylediğinizde fazlasıyla doyuruyor. Şimdi hesap istedim, hesap geldi. Toplamda 370 tuttu vergileriyle birlikte. İşte iki tavuklu, 2 karidesli taco söyledim. Bir tane de burrito söyledim, tavuklu. Bir de kola söyledim. İşte toplam 370 peso tuttu. Evet, oradan çıktık. Artık akşam oldu. Günü 25.000 adımla hemen hemen artık tamamlıyorum. Şöyle bir yer duydum arkadaştan. Chucho diye. Her şeyi yedik. Churros da yemeden olmazdı. Geldim, şimdi onu deneyeceğim. Şöyle menüyü de göstereyim size. Bir tane şu gelenekselden söyledim. İkinci de Chucho söyledim. Chucho'da da 3 tane seçenek oluyormuş. Topping oluyormuş. Onlar da bunlardan 3 tane seçebiliyor musunuz? Onlardan seçtim. Bir tane de Americano söyledim. Onun da tadına bak, deneyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben aslında bir tane geleneksel churros, bir tane de neydi ismi? Chucho churros söyledim. Yanına bir de Americano söyledim. Ama sanırım geleneksel söyleyince 3 tane birden geliyor. Şöyle göstereyim size. Şişmiş bu mideyle nasıl bitireceğim bunları bakalım. Hiç yemedim daha önce. İlk defa yiyeceğim. Bir bakalım. İlk defa yiyeceğim. Taze. Evet arkadaşlar, Meksiko City'deki bir günümüzü tamamladık. Artık bayağı geç oldu. Ben de yavaştan yoruldum. Şimdi veda edeyim size. Ama başladığım noktadan veda edeceğim. Bağımsızlık Meleği heykeliyle başladığımız günü Bağımsızlık Meleği heykelinin akşamıyla veda edelim. Bağımsızlık Meleği heykeliyle veda edelim. Her gününüz bu melek gibi parlak olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Lütfen paylaşımları beğenelim. Yorumlarınızı eksik bırakmayın. Beğenilerinizi eksik bırakmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Güle güle.